Hadi gel. Koş 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 koş. Aferin. Bu hafta Batı Karadeniz'deyiz. Uzun pozlamalar yapmaya geldim ama özellikle gündüz uzun pozlamalar yapacağız. Daha önceki bölümümüzde hatırlarsanız Kapadokya'da hava istediğim gibi olmadığı için uzun pozlama yapamamıştım. Batı Karadeniz'de bu hafta hava bayağı fırtınalı ve rüzgarlı gözüküyor. Bizim için güzel bir çekim ortamı olacak diye düşünüyorum. Daha önce bu koylarda çok güzel fotoğraflar çektim. Hakikaten harika koylar. Yani gösterdiğim arkadaşlarım çok beğendi ve burası Türkiye mi diye sordular. İşte uzun pozlamanın bu yönünü çok seviyorum. Gerçekten fotoğraflara öyle bir dinamizm katıyor ki insanlar sanki çok dünyanın böyle farklı bir yerinde, özel bir yerlerde çekildi zannediyorlar. Oysa uzun pozlama ve sadece Batı Karadeniz. Çok yakın yerler İstanbul'a. Uzun pozlamaları yaparken bu bölümümüzde birlikte bütün teknik detaylara gireceğiz. Uygulamalar yapacağız. O uygulamaları sizlerle paylaşacağım. Şimdi az bir yolum kaldı. Ben oraya gidene kadar siz burada daha önce yaptığım işlere bir göz atın istiyorum. Bu bölümde size tam da bu noktada uzun pozlama ile ilgili bilmek istediğiniz her şeyi anlatacağım. Fakat şu an değil. Çünkü bugün istediğimiz ışık yok. Arkasından nasıl bir fotoğraf çıktığını da görmenizi istiyorum. Dolayısıyla bugün bizim Toray aradı. Burada kendini attı sulara, sellere. Değil mi oğlum? Ha? Girdin mi denize sen? Ha? Girdin mi denize sen? Ha? Tamam. 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 Hadi git gez. Hadi git. Git gez bakalım. Bugün ikinci gün aynı noktaya tekrar geldik. Fotoğrafçılık öyle bir şey ki arkadaşlar, her zaman istediğiniz şartları bulamıyorsunuz. Fotoğraf çekmek için bulutlar harika, dalgalar harika. Fakat size anlatabilmem için teknikleri çok zor bir ortam var. Yarın daha iyi olacak diye umuyorum. Fırtına gittikçe artıyor. Uçuyoruz. Dalgalar bana vurur diye ödüm patlıyor yani. Makineler falan hepsi burada. Bakın. Allah. Sahildeyim şu anda. Arkamda görüyorsunuz çok güzel bir kaya var. Sanki oraya insan eliyle konmuş gibi. Ve onun arkasında da burunlar var. Yani katmanlar halinde arkaya doğru bir kompozisyon arayışındayım şu anda. Birazdan çekime başlıyorum. Evet, kompozisyonumu hazırladım. Başlamadan önce uzun pozlama ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum size. Herkesin bildiği gibi uzun pozlamalar enstantanenin, yani obtüratörün çok açık kaldığı pozlamalar. Fakat genelde bunları biliyorsunuz, arabaların ışıklarını görürsünüz genelde. Uzun pozlamalar hep güneş battıktan sonra gece yapılır. Oysa benim ilgi alanım uzun pozlamaları gündüz yapabilmek. Bunun için de tabii ki bazı gereklilikler var. Bunlardan en önemlisi filtreler kullanmak. Kameranın önüne koyduğumuz, lensin önüne koyduğumuz filtreler adeta fotoğraf makinesini aldatıyor. Şu anda gördüğünüz gibi burada bayağı ışık var. Güneş gözlüğü takmak zorunda kaldım. Gözüme çok vuruyor, rahatsız ediyor beni. Böyle bir durumda uzun pozlamamızın imkanı yok. Çünkü diyaframımı f11 civarlarına ayarladım. Neden? Çünkü ben f11'in üstüne pek çıkmak istemiyorum. Maksimum f16. Çünkü diffraction denen bir olay var. Lensimiz ne kadar kaliteli olursa olsun diyafram açıklığı çok küçüldükçe fotoğrafımızın kalitesi düşüyor.
ISO ayarlarına gelirsek her zaman makinenizin en düşük ISO'sunda kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü uzun pozlamalar doğal olarak sensörde biraz ısınma yarattığı için, yani uzun pozlamalar dediğim 10 saniyelik 20 saniyelik pozlamalardan bahsetmiyorum. Gündüz bile olsa 1 dakika 2 dakikalık pozlamalar yapmaktan bahsediyorum. Sensörümüzde belli bir ısı oluşturuyor ve grene sebep oluyor. O yüzden ISO'da bizim biliyorsunuz ISO çıktıkça gren arttığı için makinamızın en düşük ISO'sunu kullanmak durumundayız. Uzun pozlamalarda en önemli şeylerden biri sağlam bir tripod. Tripodunuz eğer sağlam, yere sağlam basan kaliteli bir tripod değilse uzun pozlama işlerine hiç girmemenizi tavsiye ederim. Çünkü bunları ben hep zamanında tecrübesizken yaşadım. Tripodlara iyi para harcamadığım için zamanında makinalarımın kırılma tehlikelerini atlattım. Tripod bu işin en önemlileridir. Şu anda görüyorsunuz zaten arkamda bayağı rüzgarlı bir yerdeyiz. En ufak bir titreşim uzun pozlamada fotoğrafınızı bozacaktır. Uzun pozlama çok zor bir iş, çok heyecanlı bir iş, koşturmalı bir iş. Işık gitti gidecek, ikinci fotoğrafı çekmek için zamanınız yok. Dolayısıyla burada bir de 1 dakikalık pozlamada hay Allah tripodum yüzünden net çıkmamış dediğiniz zaman bütün emekleriniz boşa gider. Filtrelere gelecek olursak, benim kullandığım filtreler genelde 6 stop, 10 stop ve 15 stop ışığı düşüren filtreler. Ne işe yarıyor bu 6 stop, 10 stop, 15 stop? Yani bir tane 10 stop olmaz mı? Olur. Fakat böyle bir ışıkta, şu andaki gibi ışıkta bir fotoğraf çekeceksek 15 stopluk bir filtre belki bize ancak yetecek. Neden? Şu anda fotoğrafa baktığımda bana yaklaşık f11 diyaframdayım şu anda. 1/125 gibi bir enstantane veriyor ve ISO'm en altta, yani 64'te. Bunu 10 stop düşürdüğünüzde 2 dakika pozlayamazsınız eğer 10 stop filtreniz yoksa. 6 stop burada size çok az gelebilir. Fakat ışık düşüp gün batmaya başladığında da bu sefer 10 stoplar, 15 stoplar çok fazla gelmeye başlayabilir. O yüzden filtrelerimizin çeşitli olması, zaten bu çok ışığın zor takip edildiği, fotoğrafların uzun sürdüğü, fotoğrafı çekerken bayağı zamanın geçtiği ve ikinci fotoğrafa ışığın başlangıcından sonuna kadar ışığın düştüğü durumlarda filtrelerimizin yavaş yavaş stoplarını azaltmamız gerekiyor. Bu konuda çok önemli konulardan biri. Şu an en düşük ISO'dayım. ISO 64. Diyaframım f11. Daha fazla yukarıya çıkmak istemiyorum. Ve bu ayarlarda bana şu anda pozometremiz 1/40 veriyor enstantane olarak. Bir tane fotoğraf çekiyorum. Timer'ımı ayarladım bu arada. Timer, makineyi sarsmadan çekmenin bir başka yolu. 2 saniyelik bir delay'e, yani gecikmeye ayarladım timer'ımı. Bir deneme yapıyorum. Evet. 1/40'da çekimi yaptık. Peki, buraya tabii uzun pozlamaya geldik. Lean filtrelerde SDW150'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bunları stüdyoda detaylarıyla size anlatacağım. 10 stop filtremi takıyorum üzerine. Işık biraz daha düştü. Bulutların renkleri biraz daha pembeleşti. Şimdi biraz önce 10 stop'u takmıştım. Tekrar bir poz değerlerini almam lazım. Çünkü ışık değiştiği için bütün değerler de değişiyor. Bakalım F11'de bana filtrem olmasa ne veriyor? 13 saniye. Evet, enstantane değerimiz 1/13. Hemen uygulamamı açıyorum. 1/13'te evet 1 dakika 20 saniye. Yani 10 stop filtremi koyduğumda üzerine 1 dakika 20 saniye boyunca pozlayabileceğim. Manuel moddayım. Makineme bulb modunu almayı unutmuyorum. Çünkü uzaktan kumandalar bulb modunda sadece doğru çalışabiliyorlar. Ve 1 dakika 40 saniyelik pozlamaya başlıyorum. İşte uzun pozlamaların da en heyecan verici yanlarından biri bu. Şu anda bu 1 dakika 40 saniye boyunca ne olacak bakalım, fotoğraf nasıl olacak diye bir heyecan yaşıyorsunuz. Benim hoşuma gidiyor çok bu süre. Şimdi bunu hiç değmeden yerine yerleştirip
bırakıyorum. Bu arada tabii neler yapabilirsiniz? Geldiğiniz yerin tadını çıkarmayı unutmayın. Şu an karşımda güneş batıyor ve çok güzel bir gökyüzünde renk oluşmaya başladı. O pozlamayı yaparken ben de bir dahaki yapacağım işleri düşünüyorum ve manzaranın tadını çıkarıyorum. Küçük bir kadraj değişikliği yaptım. Işık oldukça düştü. Diyaframımı f8 aldım. Filtremi çıkardım ve tekrar ozometremin bana kaç enstantane verdiğini kontrol ediyorum. Şu an 6 veriyor. Yani 1/6 enstantane veriyor. Hemen Lee aplikasyonumdan, uygulamamdan kontrol ediyorum. 1/6'da on stop filtremle tam 2 dakika 40 saniyeye çıktı pozlama süresi. 2 dakika 40 saniye oldukça uzun bir süre. Hemen ışığın değeri değişmeden filtremi tekrar üzerine takıyorum. Fokus ayarlarım zaten manuel olarak yapıldı. Remote Control'dan 2 dakikaya alıyorum. Biraz önce 1.40'tı, şansıma 2.40 geldi. Çok çabuk bir ayar yaptım ve kayıda başlıyorum. Işığın biraz daha düşmesini beklerken dün akşam başıma gelenleri anlatmak istiyorum. Aslında bu işi size dün akşam anlatacaktım fakat şartlar el vermedi. İnanılmaz bir fırtına vardı. Dalgalar şu andaki halinin belki 3 katı 4 katı falandı. Tabii ki çok zor şartlar en güzel fotoğrafları oluşturuyor. Denize yakın bir yere konumlandım ama dalgaların bana ulaşamayacağı bir yerdeydim. Bunu baktım, hesapladım. Fakat bir dalga geldi. Bir vurdum, makineyi, tripodu, her şeyi yani götürüyordu. Beni bile götürüyordu. Makineyi zor kurtardım. Allah'tan çantam su geçirmez fakat filtrelerim dışarıdaydı. 2 tane filtrem denize kapıldı gitti. Yani dün akşam bu saatlerde böyle yarı belime kadar denize doğru koştum, suya girdim. Sirküler polarizeyi kurtardım. Fakat 15 stop filtremi Karadeniz aldı götürdü. Dolayısıyla böyle yerlere geldiğinde tabii ıslandığımda, üşüdüğümde cabası, çok üşüdüm gerçekten. Böyle yerlere gelirken üstünüzü başınızı çok iyi ayarlamanız lazım. Mutlaka her şeyinizin yedeği olması lazım. Özellikle benim yaşadığım gibi bir durumda yani montu, tişörtü, çorabı, ayakkabısını geçtim iç çamaşırlarına kadar elinizde olması lazım. Allah'tan benim hazırlığım iyiydi ve zatürre olmaktan kurtuldum. Tabii bu hatalar insana hep öğretiyor. Hata yapmaktan korkmayın. Fotoğrafta mükemmele ulaştırıyor insanı hatalar. Yapa yapa öğreniyorsunuz. Şimdi dün akşam yaşadıklarımdan sonra çektiğim fotoğrafları paylaşıyorum sizlerle. Değmiş mi, değmemiş mi siz karar verin.